Herkese merhaba. Farz Edelim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle insanlık tarihinin en büyük gizemlerinden birini konuşacağız. Farz edelim, yeryüzünde bir zamanlar devasa bir kıta vardı. Pasifik Okyanusu'nun engin sularında Asya ile Amerika kıtaları arasında uzanan bu kıta, yaklaşık 14 bin yıl önce büyük bir felaket sonucu sulara gömüldü. Evet, Kayıp Kıta Mu'dan bahsediyoruz. Mu kıtası efsanesi, ilk olarak 19. yüzyılda yaşamış yazar ve gezgin Augustus Le Plongeon tarafından ortaya atıldı. Le Plongeon, Mu'nun Antik Mısır ve Mezoamerika toplumlarının atalarının yaşadığı bir kıta olduğunu ileri sürdü. Ancak Mu efsanesini asıl popülerleştiren kişi, İngiliz subayı ve araştırmacı James Churchward oldu. Churchward, Tibet'te yaptığı araştırmalar sonucunda Nacal tabletleri olarak bilinen eski yazıtları incelediğini ve bu tabletlerde Mu kıtasının varlığına dair kanıtlar bulduğunu iddia etti. Ona göre Mu kıtası 50 bin yıl önce 64 milyon insanın yaşadığı, sembolizme dayanan tek tanrılı bir dine sahip gelişmiş bir medeniyetti. Ancak Nacal tabletlerinin gerçekliği bilimsel çevrelerde oldukça tartışmalıdır. Bugüne kadar bu tabletlerin fiziksel bir örneği bulunamamıştır ve Churchward'ın iddialarını destekleyecek somut arkeolojik kanıtlara da sahip değiliz. Farz edelim, Mu kıtası gerçekten vardı ve bu kıtada yaşayan insanlar yüksek bilgi ve teknolojiye sahipti. Churchward'ın iddialarına göre Mu'da yaşayanlar devasa şehirler inşa etmiş ve ileri bir uygarlık kurmuşlardı. Bu medeniyet, Atlantis ve Mısır gibi diğer antik uygarlıkların da atasıydı. Churchward, Mu kıtası hakkında 5 ayrı kitap yazdı ve bu kitaplarda kıtanın coğrafi özelliklerinden kültürüne kadar birçok detaya yer verdi. Ona göre Mu, kuzeyden güneye 5000 kilometre, doğudan batıya 3000 kilometrelik bir alanı kaplayan ve 3 ana kara parçasından oluşan bir kıtaydı. Bazı araştırmacılar, Atlantis'in aslında Mu'nun hayatta kalanları tarafından kurulduğunu iddia ediyor. Platon'un yazılarında bahsettiği Atlantis'in ileri teknolojiye sahip ancak ahlaki yozlaşma nedeniyle yok olan bir uygarlık olduğu anlatılıyor. Eğer Mu kıtası gerçekten var olduysa, Atlantis de onun son kalıntılarından biri olabilir mi? Mu'nun gerçek bir kıta olup olmadığını anlamak için arkeoloji ve jeoloji bilimlerinden faydalanabiliriz. Pasifik Okyanusu'nda batan kara parçalarına dair bazı teoriler mevcut. Örneğin, Japonya'nın Yonaguni adası açıklarında bulunan sualtı yapısı, bazı araştırmacılara göre Mu'nun kalıntılarından biri olabilir. Yonaguni anıtı olarak adlandırılan bu yapı, düzenli basamaklara ve duvarlara sahip gibi görünse de, kimileri bunun doğal jeolojik oluşumlar olduğunu savunuyor. Jeologlar, zaman zaman okyanusun tabanında eski kıta parçalarının varlığına dair kanıtlara rastlasa da, bunların Mu'ya ait olduğuna dair kesin bir delil henüz yok. Mu'nun ortadan kaybolma sebeplerine baktığımızda ise birçok teori söz konusu. James Churchward'a göre Mu, devasa depremler ve volkanik patlamalar sonucu okyanusun derinliklerine gömüldü. Bunun yanı sıra büyük bir tufan teorisi de söz konusu. Tufan mitleri, birbirlerine uzak coğrafyalarda dahil olmak üzere dünyanın çeşitli kültürlerinde yer almaktadır. Ve belki de bu hikayeler Mu'nun yıkılışına dair bir hatıra olarak dilden dile aktarılmıştır. Bazı teorisyenler ise Mu halkının ileri teknolojisi nedeniyle dünya dışı varlıklarla temasta olduklarını iddia ediyor. Bu iddialara göre Mu halkı ya gelişmiş bir teknolojiye sahipti ve bu sayede ileri yaşam formlarıyla irtibat kurdu ya da dünya dışı varlıklar Mu halkıyla bağlantı kurarak onlara ileri bir teknoloji kazandırdı. Örneğin Zecharia Sitchin, 12. Gezegen adlı kitabında Mu'nun, Anunnaki olarak bilinen dünya dışı bir ırk tarafından kolonileştirildiğini ve Mu'luların bu ırkın genetik deneylerinin bir sonucu olduğunu iddia ediyor. Benzer şekilde Erich von Däniken de Tanrıların Arabaları adlı kitabında Mu'nun dünya dışı varlıklar tarafından ziyaret edildiğini ve Mu'luların onlardan ileri teknolojiler öğrendiğini öne sürüyor. Bu görüşler bilimsel kanıtlarla desteklenmese de birçok kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Mu kıtası yalnızca tarihçiler ve arkeologlar için bir merak konusu olmakla kalmamış, aynı zamanda popüler kültüründe ilgi odağı olmuştur. Bilim kurgu eserlerinden video oyunlarına, animelerden filmlere kadar birçok yapım Mu kıtasından esinlenmiş
ve bu kayıp medeniyetin izlerini işlerken, kimi zaman bu medeniyetin kadim bilgeliğine ve ileri teknolojilerine göndermelerde bulunulmuştur. Mu'nun kaybolmuş halkı ve onların sırlarla dolu kültürleri pek çok yaratıcı eserin temel ilham kaynaklarından biri olmuştur. Japon animelerine baktığımızda Nausicaa of the Valley of the Wind gibi Stüdyo Ghibli yapımlarında kaybolmuş uygarlıklar ve eski bilgeliği barındıran medeniyetler sıkça yer alır. Nausicaa'nın dünyası, Mu'nun kaybolmuş halklarının derin bilgilerini ve doğal dünya ile olan uyumlarını yansıtan bir atmosfer sunar. Benzer şekilde Attenborough's Journey to the Center of the Earth gibi yapımlar, eski medeniyetlerin kalıntılarının yer aldığı ve kaybolmuş topraklarda geçen öykülerle Mu efsanesini çağrıştırır. Bir diğer örnek ise Tales of the Red Caboose animasyon serisidir. Bu yapımda kaybolmuş bir kıtanın ve onun gelişmiş medeniyetinin kalıntılarının aranması teması işlenir ve bu tema Mu'nun varlığına dair teorilere benzer bir şekilde işlenmiştir. Mu'nun kaybolmuş medeniyeti bazı ünlü Hollywood yapımlarında da yer almıştır. Örneğin The Tenth Kingdom adlı televizyon dizisinde kaybolan bir dünyaya açılan kapılar ve eski uygarlıkların izleri anlatılır. Bu filmde kayıp uygarlıkların ileri teknolojiye sahip olduğuna dair göndermeler bulunur. Atlantis, The Lost Empire gibi Disney yapımlarında da kaybolmuş bir medeniyetin varlığı ve onun ileri teknolojisi işlenmektedir. Mu kıtasının mistik akımlar ve okültizmle olan bağlantısı da oldukça dikkat çekicidir. 19. ve 20. yüzyılda özellikle Batı dünyasında kaybolmuş uygarlıklar ve ezoterik bilgiler üzerine pek çok teori ortaya çıkmıştır. Churchward'ın teorileri dönemin ezoterik düşünce akımlarıyla örtüşmektedir. Örneğin Teosofik hareket. Teosofi, Mu'nun kadim bilgeliği barındıran bir medeniyet olduğunu savunan ve bu bilgilerin bazı okült öğretilerle bağlantılı olduğunu iddia eden önemli bir harekettir. Teosofistler, Mu'nun sadece bir medeniyet değil, aynı zamanda insanlık tarihinin en derin bilgelik merkezlerinden biri olduğunu ileri sürmüşlerdir. Helena Petrovna Blavatsky gibi teosofik liderler Mu'yu doğrudan eski bilgilerin kaynağı olarak tanımlamış ve bu öğretileri Batı'da yaymak için çalışmalar yapmıştır. Ayrıca eski Mısır kültürü ve Hinduizm gibi mistik öğretilerde de kaybolmuş medeniyetlere dair göndermeler ve Mu'nun kadim bilgeliğiyle ilgili alegoriler sıkça yer almaktadır. Özellikle Rudolf Steiner gibi okültist düşünürler, kaybolmuş bu eski medeniyetlerin insanlık tarihinin evrimsel gelişimi üzerinde etkili olduğunu savunmuşlardır. Farz edelim, Mu kıtası gerçekten vardı ve günümüz teknolojisiyle bu kayıp kıtanın izlerini bulabildik. Bu keşif, tarih ve arkeoloji dünyasında devrim niteliğinde olmaz mıydı? Ancak şu an için Mu kıtası efsanesi, insanlığın kayıp medeniyetlere olan ilgisinin bir yansıması olarak kalmaya devam ediyor. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Eğer sizin de farz edelim fikirleriniz varsa, yorumlarda bizimle paylaşın. Videomuzu beğenmeyi ve yeni içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere, farz edelim ile kalın.